Zeka sadece doğuştan mı gelir, yoksa doğru alışkanlıklarla güçlenebilir mi? Zeki insanlar farklarını hemen hissettirirler. Bir ortama girdiklerinde ne konuşmalarıyla ne de gösterişleriyle öne çıkarlar. Sadece varlıklarıyla bile dikkat çekerler. Peki bu fark nasıl oluyor? Doğuştan gelen bir yetenek mi bu, yoksa öğrenilebilir mi? Sana bir sır vereyim. Bu fark, zekanı nasıl yönettiğinle ilgili. Belki sen de bazen kendine neden aynı hatalara düşüyorum ya da neden düşündüğüm gibi hareket edemiyorum diye soruyorsundur. İşte burada devreye zekayı doğru kullanmak giriyor. Bu videoda zeki insanların hayatta fark oluşturan 7 alışkanlığını paylaşacağım. Bu alışkanlıklar sadece hayatta başarıya ulaşmanı değil, daha derin ve anlamlı bir yaşam sürmeni de sağlayacak. Videonun sonunda kendi hayatında uygulayabileceğin stratejileri öğrenmiş olacaksın. Hazırsan başlayalım. 1. Daha fazla dinler, daha az konuşurlar. Hepimiz bazen kendimizi konuşurken kaptırıyoruz, değil mi? Bir anda her şeyi açıklama, fikrimizi savunma ya da birilerine bir şeyler kanıtlama çabasına giriyoruz. Hele ki karşımızda bizi anlamayan biri varsa sesimizi yükseltmek bile çözüm gibi gelir. Ama zeki insanlar bunu yapmaz. Çünkü bilirler ki dinlemek aslında çok daha güçlü bir eylemdir. Düşünsene, gerçekten dinlediğinde ne olur? Karşındaki kişinin ne hissettiğini ve neye ihtiyaç duyduğunu daha iyi anlarsın. Olaylara onun gözünden bakmayı öğrenirsin. İşte bu yüzden zeki insanlar çok konuşmak yerine daha çok dinlemeyi tercih eder. Bu, onların farkındalığını artırır. Çünkü onlar konuşurken başkalarından bir şey öğrenemezler ama dinlerken yeni bilgiler ve bakış açıları kazanırlar. Ayrıca az konuşmak her ortamda sana bir avantaj sağlar. İnsanlar seni daha dikkatli ve stratejik biri olarak görür. Çünkü az konuşmak demek, sözlerinin daha anlamlı ve etkili olması demektir. Zeki insanlar sözlerinin değerini bilir. Gereksiz tartışmalara girmek ya da kendilerini sürekli açıklamak zorunda hissetmezler. Onlar için önemli olan doğru zamanda doğru şeyi söyleyebilmektir. Karşındaki insanın cümlesini bitirmesini beklemeden konuştuğunda aslında onun ne anlatmak istediğini kaçırabilirsin. Oysa sakin kalıp dinlersen çok daha fazlasını anlama fırsatı bulursun. Belki de senin hayatındaki pek çok sorun daha iyi bir dinleyici olmanla çözülebilir. İnsanları anladığında ilişkilerinde de güçlenirsin. 2. Her durumda sakin kalmayı başarırlar. Zor bir durumda nasıl tepki veriyorsun? Panik mi yapıyorsun? Yoksa hemen bir çözüm mü arıyorsun? Çoğumuz stresli anlarda kendimizi kaybediyoruz. Kalbimiz hızla çarpıyor, düşüncelerimiz birbirine karışıyor ve o anda en doğru kararı vermek neredeyse imkansız hale geliyor. Ama zeki insanlar böyle anlarda bile sakin kalmayı başarır. Çünkü bilirler ki panik yapmak hiçbir şeyi çözmez, aksine işleri daha da karmaşık hale getirir. Sakin kalmak bir yetenek gibi görünebilir ama aslında geliştirilebilir bir alışkanlıktır. Zeki insanlar zor bir durumda önce nefes alır ve durumu analiz ederler. O an bir çözüm bulamasalar bile sakin kalmanın onlara zaman kazandıracağını bilirler. Sakinlik onlara berrak bir zihin ve kontrol duygusu verir. Bu sayede duygularına yenik düşmeden daha mantıklı kararlar verebilirler. Peki, nasıl sakin kalıyorlar? Öncelikle kendilerine şunu hatırlatıyorlar. Bu durumda kontrol edebileceğim ve edemeyeceğim şeyler var. Kontrol edemediğim şeyler için endişelenmenin bana bir faydası yok. Bu, Stoacı filozofların en temel öğretilerinden biridir. Kontrol edemediğin şeyler yüzünden kendini yıpratmak sadece seni yorar. Zeki insanlar bu farkındalığa sahiptir. Trafikte sıkışıp kaldığını varsayalım. Yanındaki insanlar klaksonlara basıyor, bağırıyor ve stres içinde sağa sola bakınıyor. Ama sen sakin kalmayı seçiyorsun. O sırada kafan daha berrak olduğu için bir yan yola girip trafiği atlatıyorsun. İşte sakinlik sana böyle avantajlar sağlar. Hayatta da her zaman böyle fırsatlar gelir. Zor bir durumda sakin kalabilen insanlar her zaman bir adım öndedir. Çünkü zihinleri karmaşadan sıyrıldığı için daha net görebilirler. 3. Hatalarını kabul eder ve ders alırlar. Hata yaptığında ilk tepkin ne oluyor? Suçluluk mu hissediyorsun yoksa hemen bahaneye mi sarılıyorsun? Çoğumuz hatalarımızı kabul etmekte zorlanıyoruz. Çünkü kabul etmek zayıflık gibi gelebiliyor.
Ama zeki insanlar bu konuda farklı bir bakış açısına sahip. Onlar hatalarını birer fırsat olarak görür. Neden mi? Çünkü hata yaptığın an aslında en büyük öğrenme anındır. Eğer bir hata yapıyorsan, bu o konuda eksik bir şeyler öğrendiğini gösterir. İşte zeki insanlar tam da burada kendilerini geliştirir. Hatalarını inkar etmek yerine neyin yanlış gittiğine odaklanırlar ve aynı hatayı tekrar yapmamak için bir plan oluştururlar. Onlar için her hata bir ders, her ders bir gelişimdir. Ama hatayı kabul etmek kolay değildir, değil mi? Egosu yüksek olan insanlar genelde hataları başkalarına yükler. Benim suçum değil cümlesi, onlar için bir savunma mekanizmasıdır. Fakat zeki insanlar, hatalarını kabul ederek hem kendilerine hem de çevrelerine güven verir. Çünkü cesurca, evet yanlış yaptım diyebilen birinin, değişime ve gelişime açık olduğu bilinir. Diyelim ki bir projede hata yaptın ve bu tüm ekibi etkiledi. Bahane üretmek yerine hatayı kabul edip ekibe çözüm önerileriyle gelsen, o ortamda nasıl bir güven oluşturacağını hayal et. İnsanlar seni bir lider olarak görmeye başlar. Hatalarını kabul edebilmek seni daha güçlü ve daha saygı duyulan biri yapar. 4. Kendilerini sürekli geliştirirler. Hiç artık yeterince biliyorum diye düşündüğün oldu mu? Belki okul bittiğinde ya da bir konuda başarı elde ettiğinde. Ama zeki insanlar bu noktada durmaz. Onlar için öğrenme bitmeyen bir yolculuktur. Çünkü bilirler ki dünya sürekli değişiyor ve yerinde saymak aslında gerilemek demektir. Bu yüzden kendilerini sürekli geliştirmeye, yeni bilgiler ve beceriler kazanmaya devam ederler. Peki bu nasıl oluyor? Zeki insanlar her gün küçük de olsa yeni bir şey öğrenmeye çalışır. Bu bazen bir kitap okumak, bazen bir sohbetten yeni bir fikir almak, bazen de deneyerek öğrenmek olabilir. Kendilerini her zaman nasıl daha iyi olabilirim sorusuyla yönlendirirler. Çünkü büyümenin sırrı mevcut durumdan memnun kalmamakta yatar. Bir konuda başarılı olduktan sonra geriye çekilip sadece rahatına odaklanan insanlar genelde bir süre sonra geride kalır. Ama sürekli gelişenler başarıyı sürdürebilir. Zeki insanlar için başarı bir hedef değil, bir süreçtir. Her yeni bilgi ve deneyim onları daha güçlü ve esnek yapar. Ayrıca şunu unutmuyorlar. Bilgiyi paylaşmak da gelişimin bir parçasıdır. Öğrendiklerini başkalarıyla paylaşarak hem bilgilerini pekiştirirler hem de çevrelerindeki insanları da büyütürler. Çünkü gerçek zeka yalnızca kendini değil, etrafını da ileri taşır. 5. Gereksiz tartışmalardan uzak dururlar. Bazen kendini hararetli bir tartışmanın ortasında buluyor musun? Karşındaki kişiyle bir türlü anlaşamıyorsun ve konu uzadıkça uzuyor. O an, haklı olduğunu ispatlamak sanki bir zafer gibi geliyor. Ama sonunda ne oluyor? Zamanını, enerjini ve sakinliğini kaybediyorsun, değil mi? İşte zeki insanlar bu tuzağa düşmez. Gereksiz tartışmalardan uzak durmayı tercih ederler. Çünkü bilirler ki bazı kavgaların kazananı yoktur. Zeki insanlar bir tartışmada iki önemli soruyu sorar. Bu tartışma gerçekten gerekli mi? Ve bu çaba bana ne kazandıracak? Eğer cevaplar olumsuzsa enerjilerini boşuna harcamazlar. Onlar için önemli olan yapıcı bir sonuç elde etmektir. Duygulara kapılıp gereksiz yere konuşmak yalnızca işleri daha karmaşık hale getirir. Bir düşün. Hayatında gereksiz bir tartışma yüzünden moralinin bozulduğu, hatta saatlerce kafanı meşgul eden bir olay olmadı mı? Peki, bu durum sana ne kazandırdı? Muhtemelen hiçbir şey. Zeki insanlar bu tür tartışmalardan kaçınır çünkü sakin kalmak ve zamanı doğru değerlendirmek onların önceliğidir. Bu zayıflık göstergesi değil, aksine bir olgunluk işaretidir. Çünkü asıl güç her söz düellosuna katılmak değil, neyin değerli olup olmadığını bilmektir. Marcus Aurelius'un dediği gibi, başkalarının ne dediği değil, senin kendi huzurun önemli. 6. Kendi kendilerini motive ederler. Motivasyon. Bazen bir dostun söylediği güzel bir sözle, bazen bir başarı hikayesiyle gelir, değil mi? Ama işin zor kısmı, kimse sana destek olmadığında da devam edebilmektir. Zeki insanlar bu noktada fark yaratır. Onlar kendi kendilerini motive edebilir. Dış etkenlere bağlı kalmazlar. Çünkü bilirler ki hayat her zaman seni teşvik eden birini karşına çıkarmaz. Zor bir hedefe ulaşmaya çalışırken herkes pes etmen gerektiğini söylediğinde ne yapıyorsun?
Zeki insanlar bu anlarda kendi iç seslerini devreye sokar. Bunu başarabilirsin, daha önce de zorlukları aştın gibi sözlerle kendilerini motive ederler. Bu içsel motivasyon, zorluklar karşısında onları ayakta tutar. Dış dünyadan gelen motivasyon geçici olabilir. Bir film izler, bir kitap okur, kısa süreliğine kendini iyi hissedersin. Ama ardından gerçek dünya yine karşına çıkar. İşte burada içsel motivasyonun devreye girmesi gerekir. Zeki insanlar hedeflerini netleştirir ve kendilerine küçük zaferler belirler. Her bir başarı onları daha ileriye taşır. Ayrıca onlar enerjilerini doğru yönetir. Bazen mola vermenin de bir motivasyon kaynağı olduğunu bilirler. Zihinlerini dinlendirip yeniden odaklanırlar. Çünkü motivasyon yalnızca sürekli çalışmak değil, doğru zamanda yenilenmekle de ilgilidir. 7. Çevrelerini doğru insanlarla doldururlar. Bir söz vardır. En çok vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasısın. Ne kadar doğru değil mi? Hayatında sana enerji veren, ilham veren ve seni ileri taşıyan insanlar olduğunda her şeyin nasıl daha kolaylaştığını fark edersin. Ama negatif, sürekli şikayet eden ve seni aşağı çeken insanlarla birlikteysen, işlerin zorlaşır. Zeki insanlar bu dengeyi çok iyi bilir ve çevrelerini dikkatle seçer. Onlar sürekli şikayet eden ya da kendini kurban gibi gören insanlarla vakit harcamaz. Bunun yerine onlara ilham veren, motive eden ve değer katan insanlarla birlikte olmayı tercih eder. Çünkü bilirler ki çevren seni olumlu ya da olumsuz etkiler. Yanında doğru insanlar olduğunda hedeflerine daha kolay ulaşırsın. Peki, doğru insanlar kimdir? Bunlar seni destekleyen, fikirlerine değer veren ama aynı zamanda gerektiğinde sana yapıcı eleştirilerde bulunabilen insanlardır. Zeki insanlar, kendilerini geliştiren insanlarla zaman geçirir. Bu sadece sosyal çevreyle sınırlı değil. Kitaplar, videolar, konuşmalar. Tüm bu kaynaklar da birer çevredir ve seni nasıl düşündüğün konusunda şekillendirir. Hayatında seni sürekli geri çeken insanlar yok mu? Belki de şimdi bu bağlantıları gözden geçirmenin zamanı gelmiştir. Çevreni daha bilinçli bir şekilde oluşturduğunda, başarı ve mutluluk yolculuğunda çok daha güçlü hissedeceksin. Unutma, doğru insanlar seni her zaman ileri taşır. Gördünüz mü? Zeki insanlar sadece doğuştan gelen bir yetenekle değil, alışkanlıklarıyla fark oluşturuyor. Daha fazla dinlemek, sakin kalmak, hatalardan ders almak, sürekli gelişmek, gereksiz tartışmalardan uzak durmak, kendi motivasyonlarını bulmak ve çevrelerini doğru insanlarla doldurmak. Bu alışkanlıklar, onların hayatında başarının ve mutluluğun temel taşları. Peki ya siz? Hangisi sizin hayatınızda eksik ya da üzerinde çalışmanız gereken bir alışkanlık? Şunu unutmayın, küçük adımlarla başlamak bile büyük farklar oluşturur. Bu videoda öğrendiklerinizi hayatınıza dahil ederek kendi potansiyelinizi ortaya çıkarabilirsiniz. Eğer bu video size ilham verdiyse, beğenmeyi ve henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü burada sizin için daha nice motive edici ve geliştirici içerikler paylaşmaya devam edeceğiz. Hadi, birlikte büyümeye devam edelim.